Şu an Laos'un başkentindeyiz. Gerçekten insanlar burada çok zor durumda, perişan haldeler. Ülkenin yönetim sistemi ise tek partili komünist yönetim. Ayrıca Asya kıtasındaki en yüksek AIDS vakalarının olduğu bir ülke. Pek fazla turist yok. Hatta hiçbir turist yok. Sıkıntılı geldi böyle bana. Böyle bir üçkağıtçı havası sezdim. Bütçesi düşük halkın gelip burada beslendiği lokantalardan bir tanesi. 2 tane tavuk baget 13.065 cent. Komünist ülkelerde dünya markaları gelmez. Sabaydi. Traditional Laos masajı 4 dolar burada. Herkese selamlar. Yine özel bir bölümle karşınızdayım. Şu an evlerinize Tayland'ın başkenti Bangkok'tan misafir oluyorum. Bugün sizlerle birlikte 40. ülkem olan Laos'a gidiyoruz arkadaşlar. Muhteşem bir yolculuk olacak. Enerjimiz bomba gibi, keyfimiz yerinde. Yaklaşık 1,5 saat sonra Laos'ta olacağız. Havalimanına geldik. Check-in işlemlerimizi yaptık. Şimdi uçağa doğru gidiyoruz. Videoya geçelim. Video geçmeden önce de bu kardeşinizi kırmazsanız sevinirim. Böyle bir ufak bir nokta olur, virgül olur, emoji olur. Yorum yaparsanız çok iyi olur. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motive olup o kadar çok içerik üretiyoruz. O zaman ne diyoruz? Hype Yolda prodüksiyon farkıyla yeni bölüm Laos başlıyor. Evet, kapımıza geldik şimdi. Arkadaşlar, uçağa alımlar başlıyor yavaş yavaş. Hadi bakalım, yolculuk başlasın. Biniyoruz şimdi uçağa. Sakal bıraktım burada. Nasıl olmuş? Uzun zamandır yapmıyordum bunu. Böyle biraz kendimi özgür hissetmek istedim. Bir hafta falan bırakacağım, ondan sonra yine keserim. Çantada düşüyor omzumdan. Geçiyoruz şimdi uçağa doğru. Kolay bir check-in ve boarding işlemi gerçekleşti. Asya içinde böyle ülkelere uçacaksanız çok fazladan sorun yaratmıyorlar. Uçağımızın içi de böyle. Pegasus uçakları gibi ya böyle Asya'da. Dolduruyor götürüyor 20-30 dolara. Sonunda kalkışa geçtik. Elveda Bangkok. Yine geleceğim pek yakında seni görmeye. Çok sevdiğim bir şehir gerçekten Bangkok. Tayland'la Laos'un arası çok yakın. 1 saat sürüyor sadece. Bangkok'tan Laos'un başkenti Vientiane. Ve şu an Laos semalarındayız. Altta gördüğünüz yer Mekong Nehri. Dünyaca ünlü. İnişe geçiyoruz efendim. Sonunda iniş yaptık. Kapın kap. Evet, Laos'tayız arkadaşlar. Hiç kusursuz Asya kıtasının en ürkütücü ve en fakir ülkelerinden bir tanesi Laos. 40. ülkem. Hayırlı olsun arkadaşlar. Havalimanındayız. Ülkeye giriş yapalım. Otele bir yerleşelim. Ondan sonra Laos'u hep birlikte keşfedelim. Uçağın içerisinde böyle bir form veriyorlar. Immigration form. Bunu doldurmanız gerekiyor. Geldiğiniz havalimanı bilgileri ve gideceğiniz yerin bilgileri, pasaport bilgileri, vize numarası vesaire bunları yazıyorsunuz. Ülke kapıda vize uygulanıyor ama havalimanında uygulamıyorlarmış. Ben vizemi online olarak aldım. Eğer siz de vize konusunda destek almak isterseniz açıklamalar kısmına bir iletişim numarası bıraktım. Gönül rahatlığıyla destek alabilirsiniz. 2 gün veya 3 gün içerisinde de vizeniz çıkıyor, tarafınıza mail olarak iletiliyor. Ve ülkeye giriş yaptık. Sadece 1 dakika sürdü. Şimdi bir SIM kart ihtiyacım var. Bakalım ne kadarmış fiyatlar. Hello, how are you? How much? How many days Five in Laos? Day. 5 days. Do you have 1 week? 1 week. Okay, 1 week. I have 10 gigabytes, 7 days, 35,000 gig. 7 day, 35. Yeah, yeah. How much GB? 10 GB. 10 GB. Yeah. Enough for you? Can I pay card? Cash only. Thai Only- baht can. only USD cash. can. Yeah. Do you have exchange office? Euro shop. Okay. Thank you. Bir para bozduralım abi. 35 binmiş. 1 dolar resmi kur 19.600 Laos kipi yapıyor. Yani 20 diyelim biz ona. 20 kip yapıyor. 35 bine satıyor. Bir haftalık interneti 10 GB. O da ne yapıyor? 1 dolar 70 cent bedava. Hatta bedavadan biraz pahalı. Para bozduracağız şurada. Kaça bozuyorlarmış abi? 19.871.
19.871 mi? Şurada ne kadar? 19.800. Şurası 19.871. Bozdurduk paralarımızı. 40 dolar bozdurdum havalimanında çünkü fazla çakabilirler. O yüzden şehir merkezine bozduracağız. Paraları tanıtacağım az sonra size. Bir sim kart alalım. Şurada 2-3 tezgah daha var. Tek kere sorup alınmaz. 3 kere sorup en ucuzunu alacağız. Havalimanı da çok iyi. Yeni yapmışlar. Aynı Moldova Kişinev Havalimanı'na benziyor burası. Böyle küçücük butik bir yer. Temiz. Havadan inerken de gördüğünüz her yer yemyeşildi abi. Ülkenin yani %80'i pırıl pırıldı. Hello. Yes, stay now. 1 week. 1 week about 10 days. 10 day. How much? Pay baht. Dollar. No. Yeah, Baht. not tip. 45,000 tips. 45. Yes. Okay. I want. Give me your phone and checking for Okay. Alıyoruz şimdi sim kartı. 10 günlük 45 binmiş arkadaşlar. Ablamıza şöyle bir 100 binlik banknot verelim. Bu 5 dolar gördüğünüz elimdeki rakam. Ucuz ya. Yani 2 dolara 10 günlük şey alıyoruz sim kart. Where is my sim card? Ha, okay. Yes, my phone. Okay, thank you. My phone number. Okay. Bu Tay sim kartımız çünkü gidip geliyor sürekli Tayland'a. Kaybetmememiz lazım. Önemli. Ne boş yaptık ha. Şimdi InDrive uygulaması. Ekrana yazdım, açıklamalara da bıraktım. Taksiyi çağırdık. 3 dolara bizi şehir merkezine atacak. Yaklaşık 7-8 kilometre. Bekliyoruz. Ve geldi. Abicim arabamız geldi. Tesla mı ne bu da? Hello. Savadikap. Sorry. Thank you. Sabadi mai. Sabadi. มาจากไทยประเทศไทย Ha? มาเป็น Yerliydi. Bindik taksiye gidiyoruz şimdi. Aracımız. What is this? Tesla? no not Tesla Which? Skoda? BYD BYD. Oh. I look at the from first China. time. Yeah. China. Wow. Same of this Tesla style. same. Yeah, exactly. Ay be, bakar mısınız arabanın içine? Bildiğin Tesla abi. Çok iyi. 3 dolara gidiyoruz. Ve otelimize an itibariyle yerleştik. Şehir merkezine indik arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş hep birlikte Laos'u keşfetmeye başlayacağız. Şansımıza burada da sezon değil, Sri Lanka'da olduğu gibi deli gibi yağmur yağıyor. İnşallah şu birkaç günümüzü yağmursuz bir şekilde geçiririz. Tek isteğim bu. Şu an Laos'un başkentindeyiz. Ülkenin nüfusu toplam 7,5 milyon. Yeni yapılan sayımda. Başkentin nüfusu ise 800 bin. Yani ekspatlarla birlikte 1 milyon civarında. Şimdi şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Biraz şehir merkezini keşfedelim. Daha sonra aralara girip böyle ülkenin demografik yapısından, ekonomisinden, parasından, her şeyinden bahsedeceğim. Şimdi az önce havalimanından geldik biliyorsunuz. O sahneler bir gün öncesine ait. Genelde bir gün dinlenip bölgeyi keşfedip ondan sonra çekim işlerine başlıyorum. Şu an şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Önce bir kahvaltı yapacağız çünkü sabahın erken saatleri ve yağmur başlamadan etrafı gezmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü yağmurda çekim yapamıyoruz maalesef. Çok sıkıntı oluyor bizler için. Burası çok güzel bir otel. Chantapamya. Laos şöyle karma kültür, karışık kültürlerin bir arada yaşadığı bir yer. Taylandlılar, Vietnamlılar, Kamboçyalılar, herkes bu ülkede yaşıyor. Ama Lao'nun kendine özgü bir halkı da var. Laollar diye geçiyor. Ülkenin nüfusunun %70'ini Laollar oluşturuyor. %10'unu yabancı dışarıdan gelen etnik gruplar. Geri kalan kısımlarını ise Laos'un eski döneminden Wala kabilesi diye bir kabile var. Onun haricinde yine Lao benzeri bir etnik grup var. Bunlar tabii dağlarda yaşıyor. Çok detaya girmek istemiyorum onlarla ilgili. Çünkü oralara gidip video çekeceğiz arkadaşlar. Böyle şey kaçmasın istiyorum. Enerjisi kaçmasın. Şimdi biraz ülkenin parasından bahsedecek olursak. Ülkenin resmi para birimi Laos kipi. Şu elimde gördüğünüz banknot 50 binlik kip. Yani yaklaşık 2,5 dolar yapıyor. Paranızı burada 19.70 ile 20 arasında bozdurabiliyorsunuz. Havalimanında da hiçbir farklılık yok. Kur aynı. Ülkenin yönetim sistemi ise tek partili komünist yönetim. Evet, dünyada sayılı kalmış yönetim sistemlerinden bir tanesi. Tek parti var. Kesinlikle başka bir partiye izin verilmiyor. Burada kurallar çok katı.
İnsanlar fakir, insanlar perişan. Resmi asgari ücret bir ay öncesine kadar 67 dolardı. Yeni yapılan zamla 83 dolara çıktı. Yani bir vatandaş burada günlük 8-10 saat çalışarak 2,5 ila 3 dolar arası para alıyor. Peki ben size soruyorum. Asgari ücretin 83 dolar olduğu bir ülkede ev kirası 70-80 dolar iken bu insanlar bu 10 dolarla nasıl geçinecek? Gerçekten cevaplarınızı merak ediyorum. Şimdi bir kahvaltı yapmaya geldim. TripAdvisor'da bir yer buldum, öyle Fransız restoranı. Bildiğimiz üzere Kamboçya, Laos, Vietnam bunlar hep eski Fransız sömürgesi. O yüzden Fransız kültürü ülkede çok hakim. Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız. Burada bir kruvasancı buldum. Annabella diye. Ah, kapalı. Ah, tüh. Açmamışlar bugün abi. Eyvah, eyvah. Aç kaldık vallahi, ne yapacağız? Neyse, şu ileride farklı bir sokakta bir bagetçi daha vardı. Oraya gidelim, orayı göstereyim size. Şimdi harika bir kahvaltıcıya geldik. Burada bakar mısınız? Fransız yavruları var, kruvasanlar. Bunların hepsi diyet, hiçbiri kilo yapmıyor. Fiyatlar mesela 80 cent kruvasanın tanesi. Burada badem de var, 1 dolar 20 cent. Burada daniçler falan var. Bunlar da 1 dolar. Ben de ortaya karışık sipariş verdim. Bekliyorum. Somun ekmeklerine bakın ha. Aynı Türkiye'deki gibi. Ama tabii Fransız tarz baget deniliyor bunlara. Çok severiz. Ekmeği severiz. Burada da sucuk salam. Efendim şöyle güzel bir sandviç geldi. Tavuklu ızgaralı. Yanında bir bademli kruvasan tatlı niyetine. Bir tane de mango shake'imiz var. Bu üçünün toplam fiyatı sadece 7 dolar. Evet, 7 dolara böyle harika bir kahvaltı yapabiliyorsunuz burada. TL'ye vurdum mu da bedava. Başka para birimine vurdum mu da bedava. Ama işte halk için maalesef zor. Turist için ucuz ama halk şu masayı kurmak için en az 2 gün çalışması gerekiyor. Harika yapmışlar. İçerisinde mantar, turşu falan mükemmel. Güzel bir kahvaltı yaptık. Hava şu an kaymak. Kara bulutlar gitti, güneş açtı. Şimdi Laos'u keşfedelim hep birlikte, altın üstüne getirelim arkadaşlar. Şu an Laos başkent Vientiane'deyiz. Vientiane sokaklarındayız. Burası güzel bir restoranların ve hafif küçük barların olduğu bir cadde. Şurada meşhur Osaka sushicisi var. Her yerde böyle French, yani Fransız restoranları görüyorsunuz. Pastaneleri ve bagetçileri. Tapınaklar şehri aynı zamanda. Bildiğimiz gibi buradaki nüfusun büyük bir oranı Budizm dinine sahipler. Tapınaklara da gireceğiz. Onları da göstereceğim size. Masaj salonları. Bak severiz. Bilirsiniz masaj kırmızı çizgimiz. Özellikle Asya'ya geliyorsak burası sıradan bir masaj salonu. Fiyatları göstermek istiyorum sizlere. Evet. Şimdi burada neler yapıyoruz? Laos masajı. 60 dakikası 110 bin. 5,5 dolar. 90 dakikası 160 bin. 8 dolar. 2 saat 120 dakika. Sadece 10,5 dolar. Masaj çok ucuz burada. Yani şu ana kadar Asya'da gördüğüm en ucuz masaj fiyatları bir burası, bir de Kamboçya. Videonun ilerleyen dakikalarında belki bir ayak masajı yaptırırız. Severiz. Masajı severiz abi. Oo, tapınağın güzelliğine bakın ya. Burası neymiş abi böyle? Bir girelim bakayım içeriye arkadaşlar. Açık galiba. Bayağı da büyük bir yer. Şurası ibadethane, ibadet alanı. İçeride çalışmalar var aynı zamanda. Sabaydi. Hello. Bir şeyler yapıyorlar burada. Çadır gibi. Kazak çadır mı, Özbek çadır mı ne bunlar? Short olduğu için belki içeri giremeyebiliriz. Evet. Bu abimiz ne? Monk mu ne? Terliğimizi çıkarıyoruz şurada. İşçiler yatıyor abi içeride. Böyle bir yer. Kutsal alan. Kardeşlerim burada inşaat işleri, uykuları gelmiş. Gelip uyumuşlar içeride. Böyle değişik bir yer. Hello, sabaydi. Dünyada fakirlik sıralamasında Laos 49. sırada arkadaşlar. Tabii bu 2 sene önce yapılan analizlerde 49'da. Şu an 30-35 arasında olduğu tahmin ediliyor. Gerçekten insanlar burada çok zor durumda, perişan haldeler. Geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Ayrıca Asya kıtasındaki en yüksek AIDS vakalarının olduğu bir ülke. En önemli hususlardan bir tanesi de bu. Laos için söyleyeceğimiz. Şu an yağmur sezonu olduğu için pek fazla turist yok. Hatta hiçbir turist yok. Benim kaldığım yerin de gecelik fiyatı 8 dolar ödüyorum kahvaltı dahil otele. Dün akşam para bozdurmak için geldim şu bankaya. Bozduruyor, ilave 2 dolar da işlem ücreti alıyor. O yüzden change ofislerine bozdurursanız daha sağlıklı olur. Hello, sabaydi. Daim selam vermedi. Pas vermedi abi. Bixi Market, Tayland markası.
İleride bir tapınak daha var, oraya götüreceğim sizi. Sonra sokak, pazar, çarşı, yemekler hepsini anlatacağız abi, hepsini. Daha vaktimiz çok. Güneş açtı ya, artık enerjimiz yerinde. Keyfimiz tıkır tıkır. Gerçekten şu an bomba gibiyiz ve an itibariyle Yılmaz, ver drone'u baba. Motosiklet almak isterseniz fiyatlar aşırı uygun. Bakın 24 saatlik 100.000 kip $5. Pazarlık yap, $3 falan alırsın yani burada bir haftalık kiralarsan. 8 saatliği $4. Elektrikli için de içeri sorun lütfen diyor. Motosikletler de bunlar. Motosikletle gezmek tabii daha kolay olur, daha rahat olur. Ben bir şehre daha gitmeyi planlıyorum Laos'ta ilerleyen günlerde. Oraya da büyük ihtimal yataklı otobüs tarzı bir şeyle giderim diye düşünüyorum. Yine Vientiane'deki en büyük tapınaklarından bir tanesi Wat Thong Neu Tapınağı. Şimdi buraya girelim de size burayı göstereyim. Burada da girişte hediyelik eşyalar falan satıyorlar. Bakın içeride turuncu kıyafetli monkları görüyoruz. Din adamları, eğitimli kişiler diyebiliriz. Sağ taraf tapınak binası. Böyle yılanlar, desenler, görseller dine uygun bir şekilde tasarlanmış bu Budizm dinine. Hello, Sabaydi. Sabaydi. How are you? Thank you. Monk kardeşim burada. Şimdi giriş için diyor saygı ve kılık kıyafet. Şey giyin diyor. Dress. Nereden bulacağız? Kıyafeti. Şurada mı acaba? Abi girmeden şey yapmayalım da sıkıntı yaşarız burada. Bir soralım sağa sola da. Problem olur çünkü. Dini alanlara onların kurallarına uyup girmemiz gerekiyor. Sıkıntı yaşarız. Dayak yeriz vallahi. Şafak Sezer'in şey var ya filminde. Kutsal tahtaya mı dokundun diye. Hello. Sabaydı. This is dress. Where can I fit? Dress. Yeah. Where can I fit? Where can I fit? I no have. Yeah, this here. No. Okay, thank you. Abim İngilizce bilmiyor. Anlaşamıyoruz. Nasıl yapacağız? Şurada ne var? Lavabolar falan var. Okey dedi. I can dedi. Sadece başka bir şey yok. Onun İngilizcesi de benim yüzme gibi aynı. Neyse girmeyelim abi yani. Biri kadar içeride. Çünkü daha önce başıma geldi bir kere. Tayland'da. O yüzden aynı duruma düşmek istemiyorum. Kurallara uyalım. Kurallara uyalım abi. Gittiğimiz ülkelerin kurallarına riayet edelim. Onların sözlerini dinleyelim. Çünkü burası bizim ülkemiz değil. Onların ülkesi. Saygı duymak zorundayız. Şekil A'da gördüğünüz beynimin içi. Kablolara bakar mısınız? Asya'da bu görüntülere çok rastlayacaksınız arkadaşlar. Kamboçya'da falan da çok fazla yaygın. Tayland'da da aynı şekilde. Gerçi Tayland artık bayağı azalttı bu kablo olayını da. Ama bu gibi az gelişmiş ülkelerde halen görmeye devam ediyoruz. Şurada bir Indochina diye bir yer var. El yapımı, antika ve sanat eserlerinin satıldığı bir shop. Orayı göstermek istiyorum sizlere. İçeri girelim. Çok harika ve güzel eserler var. Oo. Vay 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 vay. Çok iyi. Hello, Sabaydi. Orada Buda heykelleri falan var. Buradan başımıza gelecekti. Kartpostallar $1,5. Vay be. Şurada ne? Pipolar falan var abi. Eski ot mot içtikleri dayılarımın. Müzik aletleri, flütler. İçeride bayağı rutubet kokuyor. Bu kız nasıl oturuyor burada ya? Vallahi benim 2 dakikada beynim yandı. İçeride çok ağır bir koku var yalnız. Öyle böyle değil. Barlar Sokağı'na geldik. Tabii Barlar Sokağı deyince aklınıza Tayland falan gelmesin. İşte Kraken Cafe var diye bir yer var burada. Onun haricinde birkaç tane otelin altında öyle küçük mekanlar var. Toplasan 5-6 tane mekan var abi. Diğeri de Venüs şurası. Cafe and Bar diyor. Akşam açılıyor. Yani sezon dışı olmasına bağlıyorum ben bu sessizliği, bu boşluğu. Yağmur sezonu çünkü. Otellerin çoğu kapalı, iflas etmiş durumda. Restoranların çoğu kapalı, iflas etmiş durumda.
İnsanlar bir de çok fazla maske takıyor burada. Sordum Covid'den dolayı mı dedim. Yok dedi, Covid değil. Biz genel olarak dedi, maske takmayı seviyoruz. Ondan dolayı maske takıyorlar. Yani hijyene önem veriyorlar. Helal olsun, tebrik ederim. Sri Lanka'da da vardı aynı durum. Vay 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 vay, ablalarıma bak. Yöresel Vietnamlı pazarcılar. Zaten aynı kültüre sahipler. Vietnamlılar, Laoslular, Kamboçyalılar. Burada ablam meyve satıyor. Kavunlar, ananaslar, liçiler. Sabaydi. Şunlar da sebzeler. Sabaydi. Ne güzelsiniz siz öyle. Tatlı ablalarım. Man Cave, kafe, otel ve yağmur başlıyor atıştırmaya. İnşallah çok hızlı yağmaz da sıkıntı çekmeyiz. Çekimi durdurmak zorunda kalmayız. Burada abi büyük problem ya. Nasıl bir hataya denk geldik? Geçen sene gezerken de Asya'da yine yağmur sezonunda geziyordum. Çok fazla yağmamıştı geçen sene şansımızdan ama Sri Lanka'da bizi mahvetti. Şu an Laos'ta da aynı şekilde mahvedecek gibi gözüküyor. Bakın burası halkın yemek yediği bir Çin ve Laos karışımı bir restoran. Şurada da bakın mesela masaj fiyatlarını göstereceğim. Traditional Laos masajı $4 burada. Ayak masajı $4. Bir saat yağlı masaj $5,5. Çok uygun ya. Harbiden bedavadan biraz pahalı. Burada da kızarmış tavuklar, haşlanmış tavuk falan satıyorlar. Çorbasını yapıyorlar, pilavını yapıyorlar. Hello, sabaydi. Sokak lezzetleri. Bu balık olayı çok meşhur burada. Laos'ta çok severler. Alışveriş merkezinin olduğu yere geldik. Ama ben dediğim yerde şurada bir mobilyacı var. Şurada 2-3 tane elektronik mağazası. Melka Shopping Mall diyor. AVM değil ama kıyafetçi. Boyner gibi düşünebiliriz. Her yerde böyle sokak satıcıları var. Sokak yemekleri satılıyor bu bölgede. Güzel de yemekler var. Hello. Şu neymiş ya? Balık kızartması mı ne bu? Karides tempura mı? Abim burada işkembeleri, paçaları kaynatıyor. Tencereye koymuş kömür ateşinde. Ustam kolay gelsin. Sabaydi. Hello. What's the inside? Hello. Cheese? Ah, okay. How much? 3000. Okay. Tanesi 3000'miş. O da yaklaşık 15 cent yapıyor. Pişi gibi bir şey. İçerisinde bir şey yok diyor. Tavuk da olabilir. Dil bilmediği için abimle anlaşamıyoruz. Şurada sarımsak kuruları var, pul biber. Yine kurutulmuş soğanlar. Abim orada tavuk mu domuz mu onu bilmiş. Thank you, kapın kap. Şurada güzel bir fast food görüyoruz. Lokanta. Fiyatlara bakın. Burger $1,5. Şişler var $1,5, $1,5. Fiyatlar tam olarak böyle abi. Yağmur başladı. Şurada YKC diye bir marka var. Aynı Kentucky Fried Chicken gibi. Yine bütçesi düşük halkın gelip burada beslendiği lokantalardan bir tanesi. 2 tane tavuk baget 13.000 65 cent. Bir tane tavuk dürüm 19.000 $1. Menüler de aynı şekilde $1 $2 menü alabiliyorsunuz burada. Mesela special çarşamba günü chicken roll diyor $1. Fried chicken leg but $1. Pazartesi gününe özel. Böyle ilginç bir yer ya. Yani ucuz fiyata karnınızı doyurabiliyorsunuz. Sokak yemeklerinin olduğu cadde. Akşam açılıyor burası. Night Pazar. Asya'da çok yaygındır. Burayı da bir sonraki bölümde izleriz büyük ihtimal. Şu an çünkü kapalı. Belediye binası. Dünya markalarından Starbucks falan da var. Normalde komünist ülkelerde dünya markaları gelmez. Büyük kurumsal markalar, oteller gelmez. Ibiş Otel de var. Onlarca birkaç yine büyük marka var. Çünkü neden? Küba'da ve Venezuela'da bunlar yaşandı geçmişte. Komünist ülkelerde özelleştirme yerine kamulaştırırlar abi. Mallara çökerler. Çöktükleri için de büyük markalarda ve Amerikan markalarının özellikle korku olur ve gelmezler. Ama burada Starbucks var abi. Şaşırdım gerçekten görünce. Yani o da mesela bir güven veriyor burada yatırımcılara. Türk restoranı göremedim. Sıfır. Google haritalarda hiç bulamadım. Normalde geldiğimde direkt bulurum Türk restoranı. Çorba içmeye giderim. Geçmiş yıllarda varmış. Burada birkaç arkadaşımla konuştum. Yaşayan Türklerle. 5-6 sene önce varmış ama kapanmış iş yapmadığından dolayı. Doğrudur. Çünkü şöyle Asya'da bu işin turizmin ekmeğini en iyi yiyen ülkelerden bir tanesi Tayland'tır. Sıralamaya vuracak olursak ilk başta o gelir. Daha sonra Endonezya gelir. Özellikle Bali Adası. Sonrasında ise işte Malezya, Singapur, Kamboçya, Vietnam ve Laos ülkeleri geliyor. Uzak Doğu'da ise Güney Kore, Japonya, Tayvan, Hong Kong en güzel şekilde temsil eden ülkelerden birkaç tanesi. Yani şöyle Tayland'da olduktan sonra insanlar buralara geliyor, Kamboçya'ya geliyor. Direkt Laos'a gelen birini ben çok fazla açıkçası denk gelmedim. Çünkü yolda tanıştığım insanlara hep sorduğumda nereden geliyorsunuz? İşte ben Tayland'dan geldim mesela. Onlar da Tayland'dan geliyor. Endonezya'dan geliyor veya Malezya, Singapur'dan geliyor.
Şu otele bakın. Keep Hotel. Campion. Otelin aynı zamanda ismi. Ufak bir yağmur atıştırdı ama geri durdu. 5 dakika bekledik. Şurada da yine çorbacılar var, sulu yemekçiler. Tom yum falan yapıyorlar. Bakın mesela dünya markası mango var burada. İlginç değil mi? Şu kadar fakirliğin arasında gerçekten böyle mal falan olması güzel bir şey. Evet, gerçekten de harika. Ablalarım burada yürüyorlar. Hello, sabahleyin. Sabahleyin. Şu balıkçı meşhurmuş. İsmini bilmiyorum, ne olduğu yazmıyor ama TripAdvisor'da görmüştüm. Sabah erken saatlerinde açıyormuş burası. Kömür ateşinde balık pişiriyorlar. Kalmamış abi, bitmiş. Çünkü şu an saat öğlen bile geliyor. Hello, sabahleyin. Lao Mei mi, Lao Tei mi? Öyle bir ismi vardı yemeğin. Şurada da güzel bir kafe var. Ama kapalı. Kruvasancı da kapalı mesela bugün. İlginç, şaşırdım, acaba resmi tatilleri mi? Olabilir mi? Ne diyorsunuz? Çinliler çok hakim ülkede. Japonlar da aynı şekilde. Havalimanında ortak yapmışlar birkaç sene önce. Burası ne abi? Kafe, espresso, naked. Çıplak espresso diyor. Şurada pankekçi Hüseyin var. Şehirler arası burada Shinkansen trenleri var, hızlı tren. Onlarla da gidebilirsiniz ama gidiş dönüş biletler 80-90 dolar civarında. Yine başka ülkelere ulaşım da var. Hello, sabahleyin. Do you have Luang Prabang tomorrow? Yes. How much? Mini van. Do you have sleep bus? Oh, Luang Prabang no have sleeping. Really? Only mini van and train. Train, how much train? Train 350 350. This is speed train, right? speed. Second class. Second class. First class do you have? First class more expensive. How much? I'm not sure. I have to check the price because Uh, every people go only the second is seat right? seat. Uh, First class just including in air condition. yes, this one airplane. Go and back how much? Go and back. One way is a 350. Yeah. Go and back 700. 700. 700 how much dollar? 35 dollar, right? Yes, something like this. Mini one how much? Minivan 350. It's same price. Yes. How many hour in Luang Prabang? By van? or Yok, by train. 2 hours. One. Mini one. Van 8 hours. 8 hour. 2 hour, 8 hour. It's same price. Yes. Really? Because this one, the ticket, the price in the ticket 275. But we charge more what we go buy for you. We put more commission. What time is tomorrow? This one day have 3 times. 7:30, Yeah. 11 and 3:50. Ablamla bir türlü ortaya bulamadık. Sıkıntılı geldi böyle bana. Böyle bir üçkağıtçı havası sezdim. Habire bir şeyler satmaya çalışıyor, kazıklamaya çalışıyor beni. 700 bin dedi. İçine taksi var diyor. Sonra tamam parayı çıkardım. Diyor ki taksi yok. Az önce dedim ben öyle bir şey demedim diyor. Dedim ver ablacığım benim paramı. Ben Anadolu çocuğuyum, böyle paramı yedirmem herkese. Benim param herkese nasip olmaz. Sinirlendirdi beni vallahi ya. Arkamızda da Hard Rock Cafe var. Yine bir Amerikan menşei. Kendim gidip alacağım tren biletini abi bir sonraki şehrin. Hiç uğraşamam buradakilerle. Çünkü sıkıntı. Güvenmiyorum. Başka bilet satabilir. Başka bir koltuk satabilir. Her şey beklenir. Tren istasyonuna gittiğimde de mecbur binmek zorunda kalırım. Sonra pişmanlığımla kendi kendimi yer bitiririm. O yüzden almadım abi. Havalimanına gelirken binmiştik ya Tesla'ya benzeyen bir taksiye. Bakın onun şarj istasyonları da böyle her yere kurulmuş arkadaşlar. Yalnız şu an arızalı galiba. Repair falan yazıyor. Bilmiyorum çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Kartınızı okutup şarj edebilirsiniz. Bunlar da şarj kolları. Kartı okutunca açılıyor pompa. Ondan sonra ver enerjiyi baba. Enerjiyi patlasın. Her yerde uçak, tren, otobüs bileti satıyorlar. Kendim alacağım şimdi oturup bilgisayardan. En sağlıklısı. Dün bulamamıştım bilgisayardan, o yüzden girdim. Normalde hiç girmem böyle ajantalara. İşte bazen öyle bir şeye düşebiliyoruz, acemiliğe. Ne kadar geçsen de görsen de insan hata yapar. Starbucks'ımız da burada. Burada çalışacağım, biraz dinleneceğim arkadaşlar. Bu videomuzu da burada kapatalım. Şimdi hem yağmur durur tekrar hava açarsa bir sonraki videoyu çekmeye gideceğim. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen çünkü yorumlarınız sayesinde büyüyoruz, gelişiyoruz, daha iyi anlatmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok da motive oluyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Laos'un başkenti Vientiane'den herkese selamlar, saygılar, sevgiler.